Ünes. 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 Barur Hamas'ı kardeş. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz kardeş. Bir tane mors içerek güne başlayalım. Tadı var ya, o kadar güzel ki muazzam için. Sokak lezzetlerinin satıldığı yere geldik. Nadre kurvat kamosi. Serviçke. Bakın burada balık var, balık pişiyor. Bunun ismi dostlar hasım. İçerisinde ne vardır? Pilav var. Et yemeyen ben bu yaban ellerde et yemeye başladım. Bunu böyle tutuyorsun. Bu videoyu annem izlediğinde bana çok kızacak. Görmüş olduğunuz at sütü dostlar. Deniyorum. Tadı güzelmiş. Baksana içine. Herkese yeni videodan selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Muhteşem bir güne uyandım. Çok güzel bir güneş tam tepemde. Gündüzleri burası sıcak oluyor hala. Şu an Eylül'ün 4'ü ama geceleri serin oluyor. Üstünüze bir şey almadan çıkamıyorsunuz artık. Çöl ikliminden kaynaklanıyor olsa gerek diye düşünüyorum. Neyse. Abi bu videonun konusu başlıktan ve kapak fotoğrafından da anlayacağınız üzere bugün sizlerle birlikte Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te sokak lezzetlerini deneyimleyeceğiz. Sokak lezzetlerinde neler varmış onları göreceğiz. Özbekistan'ın yerel yemeklerini tatmaya çalışacağız. Kanalda bu tarz böyle konsept yapmamıştım. Bunu ilk kez deneyeceğim. Eğer hoşunuza giderse lütfen yorumlarda belirtin ve bundan sonra gittiğim her ülkede bu sokak lezzetlerini ayrı video olarak çekmeye özen göstereyim. Bu arada dostlar Özbekistan'da merhabaya assalamun aleyküm diyorlar. Teşekküre de rahmat diyorlar. Bakın burada bir abimiz arabanın üstünde bir şeyler taşıyor. Bozulmuş arabası. Esselamun aleyküm. Nasılsın abim? Allah'a şükür. Bozuldu mu araba? Ne oldu? Araba eskirdi. Eskidi. Şey mi? Su kaçırıyor galiba. Yok. Bir yere soğuttum. Soğuk. Hararet mi yaptı? Benzin koymaya kızıp getir. Anladım. Anladım. Çok kolay gelsin. Sen Türk müsün? Türk'üm evet. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam. İsmin nedir? Zarip. Zarip. Seninki ne? Ünes. 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 Evet. Ünes. Это по-узбекски, не по-русски. Ünes, это насосная станция. Anlamadım. Su çıkarar, nasos. Evet. Çıkar. Ünes mi deniliyor ona? Ünes. Allah Allah. İlk kez duydum. Vay be bakın benim anlamın adı burada farklı bir anlam hitap ediyormuş. Niye Harazimli ben? Düşündün mü? Senin ata yurtundan ben. Nereden? Harazim. Harazim'den. Oo, Hiva'dan. Ha. Süper. Sağ ol. Çok tanıştığıma memnun oldum. Çok sağ olasın. Yaşı rahmat. Ben seni yeltermen şu. Çok teşekkürler. Yürüyorum ben. Döpe geçer. Yürüyorum. Çok sağ olun. İnsanlar inanılmaz güzel ya. Bakın dostlar size hani benzer kelimeler olduğunu söylüyordum, bahsediyordum. Gerçekten bakın mesela anlaşabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde İngilizce konuşmadan böyle çat pat anlaşabiliyorsunuz. Mesela arkadaşa dost deniliyor burada. Mesela azıcık var ya azıcık. Azıcığa da minnoşki diyorlarmış. Minnoşki. Biraz böyle Rusça'ya kaymış sanki. İlginç. Amcamız gidiyor. Dostlar Taşkent inanılmaz yeşil, inanılmaz büyük caddeleri ve çok güzel böyle sade evlerin olduğu kısmında kalıyorum ben. Taşkent'in geneli bu şekilde yeşil. Ülkede inanılmaz derecede bir ağaçlandırma var. Her yerde adım başı ağaç görebiliyoruz. Bakın benim bulunduğum caddenin caddedir muhtemelen. Mahatma Gandhi. Torkocası. Mahatma Gandhi'nin ismi verilmiş yani. Özbekistan hakkında dostlar bilgiler bu videoda vermeyeceğim. Çünkü bu videonun konusu bu değil. Özbekistan hakkında daha derin bilgilere sahip olmak isterseniz bir önceki videolarıma göz atabilirsiniz. Bu arada videonun hemen başındayken kanala abone olup videoyu beğenmeyi, videoyu yorum atmayı unutmayın ve katıl üyeliği de aktif durumda. Bizlere destek olmak isterseniz katıl butonundan da bizlere destek olabilirsiniz. İlk lezzetimiz olan tandırda samsa yiyeceğiz. Onu
Onun için de bu bölgede insanlara soruyordum. Abiyle tanıştık. Abi beni şimdi bir yere doğru götürüyor. Orada tandırda samsa yiyeceğiz. Buranın ilk İstanbul'a lezzeti. selamlar. Assalamu alaikum ve rahmetullah ve berekatuh. Всем привет. Türkçe dizi biliyor musun? Bilmiyorum. Türkçe şarkı biliyor musun? No, aksen Dil benzerliği var. Потому что Evet. ben тоже Müslüman, elhamdülillah Tatar. Tatarsın. Da Tatarım. Burada yaşıyorsun, buralısın. Da, burada Sergili Maşina Pazar'da yaşıyorum. Maşina pazarda Da, yaşıyorsun. ben burada işliyorum. Barur Haması kardeş. Hepimiz Bütünümüz kardeşiz. kardeş. Evet, bütün hepimiz kardeşiz. Da. Elhamdülillah. İsmin nedir abi? Şamil. Şamil. Benim de Ünes. Yunus da. Memnun oldum. Çok yaxşı maşallah. Çok yaşlı. Çok yaxşı. Bakın burası da bir maktap. Yani Türkçe kelimeye o kadar benziyor ki mektep bizim okul. Merhaba. Süleyman Hayrullah. Nasılsınız? İyi Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Okulun güvenliği okuldaki o mektebi çektim diye ufak bir uyardı ama sıkıntı yok. Burada şu dikkatimi çekti dostlar. Bakın bazı ağaç, yani çoğunlukla ağaçların bel altları beyaz. Neden beyazdır bu ağaçların altları? Neden? Это вот ездит, где вот эти, которые муравей, Karıncalar mı? муравей. Karınca. Муравей. Karıncalar yukarı tırmanmasın diye, meyvelere, işte ağaçlara zarar vermesin diye. Aşağı bitirirdi. Ahşap bitirenler, anladım. Ya ağaç şeyleri hani ağaca zarar vermesin diye sürüyorlarmış. Kuruydu, Kuru, evet. Bakın bunlarda yok ama şuradakilerde var. Bazılarında var, yani çoğunlukla var. Dikkatimi çekti benim de. Yo bekkanda ko'ra hozir shoshilyaptimi? Abimiz bizi bir yere getirdi. Samsanın nasıl yapıldığını göreceğiz. Burada kardeşimiz bize anlatacak. Nasıl yapılıyor, bize bir bahseder misin? 15 dakikada mı Ha, yapılıyor? 15 dakikada yapıladi somsa. 15. İçinde neler vardır peki? İçida go'sht bor, Göş, kartoshka bor, kartuşka. avashnoy, ichida bolgarskiy, pomidor, qo'y go'shti bor. Anladım. Çok teşekkür ederim. Dostlar, bu arada bu videoda bir de şunu deneyimleyeceğiz. Elimde görmüş olduğunuz 152.000 som var. 152.000 som da yaklaşık olarak abi 500 Türk lirasına tekabül ediyor. 500 Türk lirası ile bir günde Taşkent'te gezilir mi? Bu sorunun da cevabını aramış olacağız ve tıka basa yemek yiyerek. Buradan şimdi taksi çağırdım. Taksiyle beraber Çovuşu Pazar'a gidiyoruz. Çovuşu Pazar'da yerel lezzetleri tadımlayacağız. Bakın dostlar, buradan ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Ableminden belki çıkartırsınız. Burada bir Ziraat Bank var. Yani burada belli noktalarda Ziraat banklar mevcut. Paranızı rahatlıkla gelip Ziraat'tan olsun, daha farklı firmalardan da, bankalardan da çekebilirsiniz. Problem yok. Yani burada bankalar 10 numara 5 yıldız çalışıyor. Evet dostlar, ilk durak noktamız olan daha önceki videolarda gördüğünüz Çovuşu Pazar'a geldik. Burada en yerel lezzetleri tadabileceğimiz yer. Baksana ne dikkatimi çekti. Hala burada bebekler için beşikler yoğun olarak kullanılıyor. Vay. Bizim o beşik kültürümüz çoktan gitti. Ne yazık ki. Daha şimdiden çocuklar doğmadan odaları hazırlanıyor. Kocaman kocaman eşyaları hazırlanıyor. Şatafatlı, gösterişli. Bugün ilk harcamamı yaptım dostlar. 23.000 som karşılığında olduğum yerden Çorşi Pazar'a geldim. Evet kardeşlerim, Taşkent'in en ünlü eski yerel pazarlarından biri olan Çorşu Pazar'dayız. Mustakillik'in 34. yılı. Bağımsızlığın 34. yılı. Geçen günlerde burada bağımsızlığın 34. yılı olarak kutlandı. Taşkent'e geldiğinizde mutlaka gezmeniz gereken bir pazar. Şöyle içeri girelim. İçeri girdiğimiz andan itibaren sizi baharat dolu kokular karşılıyor. Alt kısımda daha çok et,
peynir türevleri satılırken üst kısımda ise dostlar daha çok kuru yemiş satılıyor. Turşu satanlar da oluyor tabii ki. Buranın detaylı videosunu ben çektim. O yüzden hızlıdan buradan geçeceğim. Bakın burada ayaklar satılıyor, bacaklar satılıyor, at kuyruğu satılıyor, dili satılıyor. Baksana at eti, burada da at sosisi herhalde. Şunlar oluyor. Kocaman at sosisi. At sosisi değil mi? At abi. Bunlar ne etidir? İnek eti mi? Beef. Normal et. Okey. Erkeklere eke diyorlar bu arada. Bu nedir? Ciğer. Ciğer. Ablamız burada kuru üzüm satıyor. Bakın Özbekistan'ın ekmekleri de meşhur dostlar. Farklı farklı çeşitli ekmekler var. Kaça son? Kaça son bir tane? He? 4000. Bir tane ekmek 4000 sonmuş. 4000 somda yaklaşık olarak 24 lira falan yapıyor. Bakın böyle börek çeşitleri de mevcut. Burada her yerde kıvası görebilirsiniz. Kıvas ben denemiyorum. Çeşitli çeşitli Özbek ekmekleri var. Burada da morsu bulduk. One mors. Bir tane mors içerek 2000. Bir tane mors içerek güne başlayalım. Tadı var ya o kadar güzel ki. Böyle elmamsı suyu tarzında ama armut elma karışımı bir şey gibi değil ama. Burada kılıçlar, bıçaklar, bir sürü şeyler var. Muazzam. İçin. İlk içeceğimiz, ilk denemek istediğimiz şey mors. Bak mısırı böyle satıyor. Bu şekilde kança somdur. 4 tanesi. Kança som. 20. 20 bin sommuş dostlar. Yani 160 lira diyor 4 tanesine. Burada pahalı. Bir önce bir yerde daha sormuştum. Orada daha uygun demişti bana. İkinci harcama dostlar. Morsa 2000 gitti. Evet dostlar. Dumanlardan da anlayacağınız üzere asıl işte sokak lezzetlerinin satıldığı yere geldik. Bakın hanım dediğimiz olay da şu oluyor. Hanım, Kayoli'den geldik. İstanbul'dan. İstanbul, oy İstanbul'da benim kızım. Benim kızım az İstanbul'da yürüttü. Nadire kurvatken olsa Serviçke. Dünya günlerim bile. Ya da İstanbul'da yürüttü değil. Aynen. Dünya günü. Kızım mı? Güzel. Çok ispat geçken. Здесь кушать или с собой? Bu yerde... Bunu ilk kez yiyeceğim. İlk kez tadına bakacağım hanımın. 2 tane. Hiç bundan kendine. İki tane ver. Evet. Hiç bundan kendine. Şuna boladı mı? Şuna boladı. Hiç boladı. Ne kadar fiyatı? 20 bin. 1 3 4. 1 3 4. 4. Mana mana все mana. 100. 20 bin. Okey. Ya da bir at, bir at. Ya, oturup yiyoruz. Oturup yiyoruz. Tamamdır. Oturup Çok teşekkürler. Arkadaşlar şimdi burada şöyle bir şey var. Ön taraftan alıyorsunuz hanım yemeğini. Bunun ismi hanım. Hemen arka kısmına oturuyorsunuz. Duman altı burası böyle yoğun bir şekilde. Ablalarımız geliyor. Kocaman da böyle bir komposta aldım. Kompost. Bu var ya inanılmaz güzel. Buz gibi de var ya. Üf. Şimdi sizlerle birlikte hanımın tadına bakalım. Ev yapımı domates ama böyle tam anne yapımı domates değil de yarım kalmış domates tadı var. Bakın böyle üstünde de ne yazık ki kişniş ve benim sevmediğim kişniş ve soğan koyuyorlar. Soğanla birlikte katır kutur yiyorsun. Hadi bana afiyet olsun.
Hanımı yediğimize göre bakın burada balık var. Balık pişiyor. Bunun ismi dostlar hasım. İçerisinde ne vardır? Pilav var. Guruch. Güruç. Bağırsağın içine tıkılmış. O'pkasi jigar bo'ladi. Qo'y o'pkasi bilan jigar bo'ladi. Ciger. Qo'y o'pkasi jigar bo'ladi. Hasım ben deneyemem dostlar. Hasımı ne yazık ki deneyemiyorum. Şöyle bir bakalım buralarda ne var. Buralarda ızgara da yapılıyor abi. Bu ne etidir abi? Mal eti. Bir şiş yiyeceğim abi ben. Bakın burası tamamen komple yemek alanı dostlar. Böyle yemek yiyebileceğiniz bir sürü alan var. Ben de şimdi bir başka lezzet daha tadımlayacağım. Evet arkadaşlar, etim geldi bu şekilde görüyorsunuz. Mis gibi daha yağı bile akıyor, damlıyor. Yanına bir de Özbek ekmeği söyledim. Of, sıcak ve puf puf. İnanılmaz gözüküyor, inanılmaz güzel duruyor. Et yemeyen ben bu yaban ellerde et yemeye başladım. Teşekkürler. Bir tane de kompostumuz var. Kompost olmadan olmaz abi. Kesinlikle olmaz. Bana afiyet olsun. Bunu böyle tutuyorsun. Muazzam. Bu videoyu annem izlediğinde bana çok kızacak. Çünkü ben evde et yemeği yemiyorum. Öyle böyle lezzetli değil ama var ya, size anlatamam. Dostlar şu an Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teyiz. Taşkent'te bulunan Çorşu Pazar'ın hemen dibinde kurulmuş olan Özbekistan'ın yerel sokak lezzetlerini tadabileceğiniz bir yerdeyim. Şu an burada bir Özbek ekmeği, bir de böyle et deniyorum. Bir de tabii olmazsa olmaz kompost. Size bir şey söyleyeyim mi? Buraya gelin abi. Buraya gelin ve şu etin tadına bir bakın. Çatal vardı. Ben elle aldım. Nasıl acıkmışım var ya. Sırf bu videoyu çekebilmek için saat şu an bakın dostlar 2'ye geliyor. Yemek yemedim, kahvaltı yapmadım. Sırf midem aç olsun da güzel şekilde yiyeyim diye. Evet kardeşlerim, dumanları ve sislerin arasından yemek turumuza, Özbekistan sokak lezzetleri turumuza devam ediyoruz abi. Bu bölge gerçekten muhteşemmiş. Gerçekten gelinip görülmesi, gezilmesi ve karnınızı doyurmalı bir yer. Yoğun, bayağı da yoğun bir duman altında karnımızı doyurduk. Şimdi sıradaki durağımıza doğru devam edelim pazarın içinden. Bakın buralarda elmalar satılıyor. Aa, şeker elma. Şeker apple, yes. Ödediğim para 45.000 som. 45.000 som da 150.000 TL yapıyor. O yediğim masa 150.000 TL. Sizce nasıl? Fiyatlar uygun mu değil mi? Bence bana kalırsa muhteşem. Bakın pazarda da böyle arabalar mevcut. Eğer alır da taşıyamazsanız böyle yardımcı olacak kişiler buralarda bekliyor. Bir sürü arabalar mevcut. Bakın burada da dondurulmuş, tuzlanmış etler, at etleri, ne ararsanız mevcut burada. At eti bakın. At etinin eti daha koyu kırmızı oluyor gördüğüm kadarıyla. Şu gördüğünüz at sütü. Abladan rica ettim. Şimdi bana çok az denettirecek. At sütünün de tadına bakmış olacağım. Çok az böyle. Çok az deneyeyim. Merak ettim tadını. Görmüş olduğunuz at sütü dostlar. Deniyorum. Yani bizim süt gibi, normal inek sütü gibi. Ama böyle bir farklı bir tat bırakıyor ağızda. Değişik. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. At sütünü de denemiş olduk. Abi ben gidip gelip Mors deniyorum ya. Gerçekten inanılmaz güzel. Bakın böyle Mors yazan arabalar oluyor. Başlarında insan buluyorsanız direkt gidin ve Mors'u deneyin. Alkolsüz elma tadında bir içecek dostlar.
Gerçekten sıcak havada çok güzel gidiyor. Taşkent'te son yıllarda ciddi oranda turist sayısı arttığı için dostlar, Cumhurbaşkanı talimatlarıyla ülkenin her yerinde, özellikle Taşkent, Semerkant, Buhara, Hive gibi önemli turistik noktalarda büyük bir yenileme çalışmaları, geliştirme çalışmaları devam etmekte. Yürürken böyle çok rahat çalışmalara, inşaatlara rastlayabiliyorsunuz. Bu ülkeyi 5 sene sonra, 10 sene sonra tekrar geldiğimde buralar bambaşka olacağını düşünüyorum. Bunu şimdiden buraya not olarak iletiyorum. Dostlar, bunlar ise Özbek ekmekleri oluyor. Daha önceden ben dün şunun tadına bakmıştım. Bildiğim böyle çıtır çıtır kurabiye gibi oluyor. Çok güzel oluyor. Farklı farklı lezzetler, farklı farklı şekillerle Özbek ekmeklerinin meşhur olduğunu biliyordum. Bakın şunlar mesela biraz böyle kurabiyemsi tarzında. Çok güzel gözüküyor. Teşekkür ederim. Evet dostlar, bu arkamda görmüş olduğunuz Kokalleş Medresesi. Yani burası bir ilim irfan öğrenen öğrencilerin eskiden bulunduğu bir medreseymiş. 1571 yılında Derviş Han'ın yaptırmış olduğu bir medreseymiş dostlar. Derviş Han'ın da şöyle bir özelliği varmış arkadaşlar. Sultan ile yakınlığından dolayı süt kardeş anlamına gelen Kukeldaş deniliyormuş Derviş Han'a. Onun yaptırdığı bu medreseye de bu isim verilmiş. Kokaldoş bu şekilde yazıyor. Bakın burada da kitabeleri mevcut. Girişler ücretli diye biliyorum. Ne kadar ücreti? 15.000 som ücreti varmış. İçeriye girmedim. Kapıdan öyle bir baktım. Dostlar, rica ettim. Burada hala aktif olarak dersler veriliyormuş, mevcutmuş. Bilginiz olsun. Dostlar, şu an saatlerimiz kaç biliyor musunuz? Saat şu an 2.30. Bu saatler aralığında dostlar, Özbekler genelde pilav center'da pilav yiyorlarmış. Burada 1-2 saatte arkadaşlar 1,5-2 ton pilav bitiyormuş. Özbekler tarafından yeniliyormuş ve turizm noktasında da belli bir seviyeye geldiği için artık sadece Özbek halkı gitmiyor, turistler de yoğun olarak ilgi gösteriyor. 1-2 saatte tüm pilav bitiyormuş. Dev kazanlarda kaynatılan. En meşhurları arasında da 5 kazan bulunmaktadır. Ben dün denemiştim. Şimdi tekrardan oraya gitmeyeceğim. Biraz dinleneceğim, biraz yürüyüş yapacağım. Daha sonra farklı bir yerden size sesleneceğim. O zaman sizi dünkü Ünes'e ışınlıyorum. Evet abi, 5 kazana geldik. Özbekistan'ın en meşhur pilav tadabileceğiniz yeri burası. 5 kazan. Bakın şuradan direkt girişi yapalım. Burada halka açık Özbek pilavının nasıl yapıldığını sergiliyorlar. Şurada kocaman bir kazan var. Şuradan geçelim. Yerler de biraz kaygan gibi. Bakın. Şu at eti olması lazım. At eti değil mi bu? At eti var, sarımsak var, dolma var. İsteğinize göre içine atıyorlar. Kardeşim çok güzel bir şekilde etleri doğuruyor. Selam. İnsanlar büyük leğenlerde alıyorlar. Arkadaşlar, Özbekistan denilince akla ilk gelen şeylerden biri Özbek pilavıdır. Burada pilava pilov ya da oş diyorlar. Yüzyıllardır Orta Asya mutfağının kalbinde yer alan bu yemek sadece bir yemek değil, aynı zamanda buranın bir kültürü olmuş durumda. İçinde pirinç, havuç, soğan, kuzu veya dana eti, kuyruk yağı ve çeşitli baharatlar bulunuyor. Az önce izlediğiniz gibi büyük bir kazanda yapıldığı için kendine has bir tadı ve lezzeti oluyormuş. Özbek kültüründe pilav sadece günlük bir yemek değil, aynı zamanlarda düğünlerde, cenazelerde, bayramlarda, misafir ağırlamalarında yoğun olarak kullanılan, servis edilen bir yemek haline gelmiş, kültür haline gelmiş durumda. Bu şekilde dostlar, Özbek pilavımız geldi. Bakın, içerisinde kuru üzüm var, havuç var, et var, yumurta var. Yumurta da bıldırcın yumurtası tarzında böyle ufacık. Hadi bana o zaman afiyet olsun. Meşhur Özbek pilavının tadına bakayım artık. Çok farklı bir lezzet. Çok ilginç ya. Güzel. Şu hoşaf var ya, of.
Bakın bu da Özbek ekmeği. Kurabiye gibi bildiğin ya, var ya. Muhteşem. Ya o kadar fazla büyük geldi ki tabak. Bitiremedim ya. Fiyat makul geldi bana. Öyle büyük bir tabak. 344 lira. İstanbul'da 300 liraya, 350 liraya ne yiyoruz ki? Bakın çıkışta da hesabı ödedikten sonra böyle ufak ağzınızın tatlanması için sakız veriyorlar. Bir gün öncesine giden Ünes'i selamlıyoruz ve kaldığımız yerden tekrar videoya devam ediyoruz dostlar. Burası Özbekistan'ın başkenti Taşkent'in en meşhur meydanı. Bu meydanda şu şekilde bir heykel var abi. Bu heykel 2016 yılındaki değişimlerden bir tanesiymiş. Burada başka bir heykel varmış. 2016'da Cumhurbaşkanı değiştikten sonra da buraya Amir Temur'un, yani Emir Timur'un heykeli konulmuş. Şurada ise bakın, Kuç adalattadır, yani güç adalettedir anlamına gelen bir yazısı bulunmakta. Bu meydana yakın olup da en meşhur olan şeylerden birisi de dostlar Hotel Uzbekistan. Şimdi hemen şurada bulunan Hotel Uzbekistan'a doğru gidelim. Burada en sevdiğim olaylardan birisi de şu dostlar. Bakın ben bir yaya geçidinden yürüyorum. Yaya geçidinde yürürken bakın hemen önümde olduğu gibi araç dörtlerini yakıp insanların geçmesine izin veriyor. Yani hiçbir tabela ışığı yok, hiçbir korna öttürülmedi. Türkiye'de olsa, İstanbul'da olsa bakın şekil ha. İstanbul'da olsa böyle olur muydu? Yorumlarda belirtin lütfen. Lütfen bunu özellikle yorumlarda belirtmenizi ve özellikle düşüncelerinizi merak ediyorum. Böyle bir şey Türkiye'de olmasını ister miydiniz? Burası Sovyetler döneminde 1976'larda, 70'li yıllarda yanlış hatırlamıyorsam inşa ediliyor. Ve o dönemlerde bu oteldeki bütün odalarda dinleme cihazlarının olduğu söyleniyor. Şimdi gelin hep birlikte bu otelin içine doğru girelim. İçerisi pek güzel değil diyorlar. Ortalamanın altında diyorlar. 3.7 puanlaması varmış ama bilmiyorum. İçeride exchange de var. Exchange de yapabiliyorsunuz. Sadece otel olarak kullanılmıyor burası. Buradan asansör çağırdım. Yukarı doğru çıkıyor. Birazdan asansörle en üst katına çıkacağım. Şöyle dostlar 16. kata çıkıyoruz. Otelin en üst katına geldim. 16. kat. Şöyle bir bakış atalım. Bakın böyle odalar gidiyor. Yani zamanında buradaki bütün odalarda dinleme cihazı varmış. Bir de manzara görebileceğiniz bir kafe varmış. Az önceki turist arkadaşlar da oraya arıyorlar. Evet, böyle bir kapıdan giriş yapıyoruz. Bizi balıklar karşılıyor. Bakın şu tatlı balıklara. Buraya gelip dostlar bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Buralarda takılabiliyorsunuz. Sözde şehrin en güzel manzarasıymış burası. Şuradan şöyle bir bakış atalım. Şuralarda da oturabileceğiniz alanlar mevcut. Bizi şöyle bir gülen çekik gözlü karşılıyor. Burada ufak balıklar var. Burası böyle. İlginç. Çıkalım. Yani şöyle düşünün. Burası o dönemlerden kalma bir otel. Moldova'nın özel bölgesi Transnistria'da da hissetmiştim. O dönemi direkt hissettiriyor yani. İlginç. Kapı da çok güzel değil mi ya? Dostlar şimdi bir mekana, bir yere geldim. Burada bir norin yiyeceğim, bir de mantı yiyeceğim. Özbekistan sokak lezzetleri devam ediyor. Dostlar norin, hep narin diyorum ya. Norinimiz geldi. Norin şu şekilde gösterebilirim. Ve yanında da kocaman bir at eti var. Ve diğer yanında da çorbamsı bir şey var. Karnımızı doyuralım. Üstünde soğan var.
Güzel. Beğenmem diyordum ama ön yargılı yaklaşmayacaksın abi. Bak. Bak şu da at eti. Soğanlı çok güzel oluyor. Bir de bunun yanında şey olacak bence. Domates. Öf. Bir de şöyle bir şey var dostlar. Bakın kola söylediğinizde böyle kocaman 1 litrelik kola geliyor. Doya doya içiyorsunuz yani. Mantı geldi böyle 4 adet. Burada da yoğurtu var. Üzerine şöyle yoğurdu döküp bunu afiyetle şimdi götüreceğiz. Bak şimdi kardeşim. Şu kamerayı sabitleyebilirsek inşallah. Şöyle elle alalım. Oho, yoğun et. İçi fena halde yoğun et. Bu Gürcistan'da hani şey var ya, hinkali. Onun gibi. Aynı diyebilirim yani. Tadı güzelmiş. Baksana içine. İçi bayağı dolgun ya, Allah'ım. Et yemeyen ben neler yiyorum ya. Vallahi bu videoları annem izlediğinde kızacak bana. Evde et yemiyorsun. Gidiyorsun oralarda et yiyorsun. Bugün içim dışım et oldu. Vallahi. Dostlar, artık ana yemek faslını kapattık. Baksana ya, şiştim iyice. Nasıl vereceğim bu kiloları ya? Bugün tıka basa et yedim resmen. Bildiğin et yemeyen ben çatır çatır et yedim ve at etinde yemiş bulundum. Nori'nin içinde ince ince olan küçük o siyah parçacıklar at etiymiş dostlar. Ben de sonradan öğrendim. İncecik kesilmiş hamur şeritleri ile haşlanmış at eti olur diyor abi. Üzerine çoğunlukla çiğ soğan eklenir. Soğuk ya da ılık servis edilir. Benimki ılıktı. Özbek mutfağının özellikle Taşkent bölgesinde çok meşhur yemeğidir. Genellikle düğün, bayram gibi özel günlerde hazırlanır. Ayrıca pazarda ve lokantalarda da sık sık bulunur. Daha sonradan yediğim mantı ise dostlar, hamurun içine genellikle kıyma, koyun ya da dana eti, soğan ve baharat konur. Buharda pişirilir. Üzerine çoğu zaman yoğurt, sarımsaklı sos veya tereyağı dökülür. Benim tabağımdaki mantının üzerindeki ise yoğurt sosu ve dere otuydu. Şimdi sıradaki noktamıza gidelim. O kadar yemeğin üstüne böyle bir güzel bir tatlı olmazsa olmaz değil mi dostlar? Sonunda artık tatlıyla kapanışı yapıyoruz. Bugünü bitiriyoruz. Sokak lezzetlerini bitiriyoruz. Umarım memnun kalmışsınızdır. Umarım keyifli geçmiştir. Benim için çok keyifliydi. Denemediğim lezzetleri denedim. Denemediğim tatları denedim. Çok farklıydı benim için. Ve ben etçil olmadığım halde bir sürü et yedim. Kendi sınırlarımı bir tık aştım diyebilirim. Benim için güzel bir gün oldu. Keyifli bir gün oldu. Eğer gittiğimiz ülkelerde böyle sokak lezzetleri olarak ayrı bir video çekmemi isterseniz lütfen yorumlarda bunu belirtin. Eğer hoşunuza gittiyse ben de her gittiğimiz ülkede bu tarz böyle sokak lezzetleri serisi adı altında farklı bir konsept olarak böyle video çekmeye başlayacağım artık. Bu arada Giotto'ya geldik. Giotto bir İtalyan markası olarak gözükse de aslında sahibi Türkmüş. Burasını bir arkadaştan öneri olarak aldım. Geldiğimde Türk sahibi olduğunu öğrendim. Garsonlarla konuştuktan sonra Diyarbakırlı bir iş adamıymış. Abimize buradan da selam olsun. Şimdi birazdan waffle'ın tadına bakıp artık kapanışı tatlımızla yapalım. Çıtır çıtır olan waffle'ı kesiyoruz. O kadar etin üstüne böyle güzel bir çikolata eminim ki güzel gelecektir. Yanına da bir böyle mango söyledim. Etin üstüne o kadar güzel geldi ki anlatamam.
Şükür bitti. Artık kapanışı da yapmanın vakti geldi. Yarın uçağım var dostlar. Plan değişikliğine gittim. Özbekistan'da şu an sadece Taşkent'i gezmiş bulundum. Normalde diğer taraflarına da gidecektim fakat daha sonraki gelişime erteledim. Fatma ile birlikte geldiğimizde detaylı olarak gezeceğiz burayı ve Karakalpak Türklerinin yani Karakalpakistan'ın buranın özel bölgesi olan Nukus'a gitmeyi düşünüyoruz. Bir sonraki geldiğimde de güzel bir şekilde burayı çok detaylı olarak gezeceğiz. Sadece şu an bir şehri gezmek, şehri tanımak, Özbek halkını tanımak istedim. Buradan yarın sabah Kırgızistan'a uçacağım. Kırgızistan'da da bir 3-4 gün vakit geçireceğim. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'i de gezeceğim aynı şekilde. Daha sonra ikinci sefer geldiğimde etrafını ve dağları gezmeye çıkacağız dostlar. Bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer bu seriyi beğendiyseniz lütfen yorumlarda belirtin beğendim ya da beğenmedim diye ki ben de beğenip beğenmediğinizi anlayayım. Bir sonraki videoda, bir sonraki macerada görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanala hala abone değilseniz abone olun, beğenin ve yorum atın. Katıl butonumuz aktiftir. Katıl butonunu kullanarak da bizlere destek olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Bye bye. Şunu söylemeyi unuttum. Hemen ekliyorum. Bugün hani size 500 TL ile burada gezilir mi, bir gün geçirilir mi videosu da çekiyordum ya aynı zamanda. 500 TL'yi bir tık aştım. 700 TL civarına geldim. Yani tam 500 TL ile değil de 1000 lirayla çok rahat bir gün tıka basa yemek yiyerek burada geçirebilirsiniz.